Çok fazla sinek yedin mi sen? Yok yemedi. Bak üstünde bir şeyler var. Benim sadece birazcık ayak bileğinde Her bir tane. şey ben çünkü hiç boş alan bırakmadım ya. Hep kapalı giyindim. Tight giydiğim için. Ben de terk ediyorum. Evet. Basıyor muyuz artık? Evet basalım artık. Güzel bir kahveden sonra acıktık. Kahvaltımızı yaparız. Bakalım bu French press'ler nasıl? Basabildin mi? Çok yavaş yavaş basıyorum. Kahvesi nasıl oldu? French press'i 47 liraya aldığım için Merak ettim. performansını ben de merak ediyorum. Bu arada filtresi fena değil gibi yani. Hepsini doldurdun mu? Evet. Sonuna doğru biraz kaçırıyor. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Biraz sahile gideriz şeyden sonra. Evet. Kahvaltıdan sonra. Gidelim. Bu seneki ilk deniz görüşümüz mü olacak? Değil mi? Evet. Güzel bir yer. Sadece biraz daha sessiz olabilseydi, değil mi? Normal yol var arkada. Evet. Geçen arabalar vızır vızır. Bir sonraki kampımız için de tecrübe olmuş oldu birçok şey. Evet. Gayet iyiydi ya. Kesinlikle yani herhangi bir konforsuzluk yaşamadım ben. Mis gibi. Bir sonraki kampımızda nereye gideriz sence? Ya gönül ister ki böyle Karadeniz'e falan gidelim ama Evet. çok motor sürdüğümüz zaman da perişan oluyoruz. Çünkü çok fazla bir izin hakkımız olmadığı için çok kısa süreye sığdırmamız gerekiyor. Yani bu tarz keyif yapacak vaktimiz kalmıyor bir türlü. Çanakkale, Tekirdağ, Evet. Edirne olabilir. Edirne olabilir. Zaten Bolu falan dibimizde Aynen. yani. Sapanca. 1,5 saat falan. Oralara gideriz. Evet gidelim mutlaka. Sosis çantalarımız her şeye alıyor ama birazcık motora takma aşaması çok uzun sürüyor. Evet. Benimki yine tek seferde dolanabiliyor daha az olduğu için ama bence sana bir yan soft çanta gerekecek gibi. Ya da seninki gibi bir çanta direkt üstten açılan. Olur. Öyle bir şey. Yani aslında aynı markanın çantası ikimizdeki. Ben soft çanta düşünüyorum zaten ya. Özellikle motorlar çok ağır oluyor. Arazi koşullarında birazcık benim motorum zıplıyor, hopluyor. Ben de şey hissediyorum yani bir yerden atladığım zaman ve arka süspansiyonun çok basıldığını hissediyorum. Bir sonra geriye şey yapma oluyor, sekme oluyor yani. Seninki galiba en dipte şu anda. Benimki en yumuşakta şu an Hı hı. süspansiyonları. Evet evet, yok, en aşağıya doğru. Yüklediğim zaman sıkıntı oluyor biraz. Ama yine de biz ikili gezdiğimiz zaman bile sıkıntı yaratmıyordu ya motor. Tabii ki yani ama biz seninle beraber hani ikimiz aynı anda bindiğimiz zaman da bu tarz yollardan geçmiyorduk ama. Evet. Sonuçta asfalttaydık. Hani motoru yoracak bir yol değildi. Gözlüklerimiz yanımızda mı? Evet. Taksak güzel olur. Alırız birazdan. Şekil. Şekil mi? Aşkın kayıttayız. Kamil mi? Pardon. Evet. İngiliz beyefendisiyim. Şekil. Bir de şimdi rap yap. Çemiş gezekli olduğumuz gerçeğini değiştirmiyorum Ben ben. çeviş gezekli değilim. Nasıl değilsin? Ben Git Kırşehirliyim. küçüğüne bak.
Çocuklarımız E-Devlet'ten kütüklerine baktıkları zaman babasının Çemişgezek'te, annesinin Kırşehir'de olduğunu görecek. Görünüyor mu öyle? Evet. Vay. Anne tarafım baba tarafım diye gözüküyor. Bakacaklarını pek sanmıyorum. E-Devlet'ten dolayı mı? Kütüksel olarak mı? Ben kütüğüme baktım. 7 ceddimiz Çemişgezek'te. Bizimkiler de Kırşehir'de kalmış. Olsun ama her yerde senin muhakkak bir akraban, bir tanıdığın çıkıyor. O 8 çocuk, 8 çocuk yapa böyle oluyor işte. Ama bizde öyle yok mesela. Yani evet, kalabalık aile var ama hiç kimse Kırşehir'i terk etmemiş. Dışarıda karşılaşamıyorsun. Neandertal akrabalarından itibaren. Aynen öyle. Beylikler zamanından itibaren. Motosikletimi çok seviyorum. Baktıkça. Ben de seviyorum. Çok Uzun yolda ama konforlu. sevmiyorsun. Çok Şöyle, yani mesela 120'nin üstünde gerçekten çok fazla titreşim hissediyorum. Onun dışında bu arada hiç daha yüksek cc'li bir motor kullanmadığım için Değil mi? uzun yolda arada nasıl bir konfor farkı var bilmiyorum. Sadece benim ayaklarımın altı gıdıklanıyor titreşimden. Peki bir şey soracağım. Smart Plan'da nasıldı? Smart Plan'la arasında çok büyük fark var. O da mı titriyordu? O da titriyordu ama Gerçi Smart doğru, o da Plan'le çok çok titriyordu. kıyaslayabileceğim bir durumum yok. Çünkü Smart Plan'le hiç şehirler arası gitmedim. Diyorum ki manevra açısından ve birçok farklı açıdan 390 daha başarılı. Ama başlangıç motoru olarak da Smart Plan 250 çok ideal bir motor. Çünkü ayakların her halükarda yere değiyor. Bisiklet Ve gibiydi var ya. bisiklet gibiydi, evet. Hiç zorluk çekmemiştim, hatırlasana ilk bana öğrettiğin zaman. Evet. Yani hiç stop ettirme durumum falan da olmamıştı. Hatta ben ilk motoru herhalde buna geçtiğimde stop ettirmiştim. Çünkü debriyaj kavrama Öndeydi. maneti çok öndeydi. Yani o kısım çok öne ayarlanmıştı ve benim parmağım oraya yetişmiyordu. Ellerim uzun parmaklarım uzun olmasına rağmen. Travmatik miydi? Bunu şimdi bambaşka bir motora biniyorsun. Diğerinde çok büyük farkı hissetmiyorsun. Çünkü bisiklete biniyormuşsun gibi. Ama böyle daha heybetli, gidon geniş, işte üstten baktığın zaman tekeri görebildiğin bir boşluk var. Süspansiyonlar uzun uzun. Yani Husqvarna'da görmediğin şeyler bunlar. Ondan sonra motor dönecek mi acaba diye düşünüyorsun. Hani bu heybette döner mi diye düşünüyorsun yani ilk başta, ama sonrasında özellikle ben ilk başta debriyajda çok problem yaşamıştım, hatırlıyorsan. Sonra seninle beraber debriyajı yaptığımızdan beri benim ellerime göre herhangi bir stop ettirme durumum olmadı. Ve çok daha rahat kullanmaya başladım sonra. Ama zaten her motor değiştirdiğinde ya da her yeni motor denediğinde bir acemilik çekiyorsun. Hani Tabii ki. bu kötü bir şey değil. Ben de yaşıyorum. Yani motoru Bilmiyorum, geçenlerde sen sanki yani bütün motosiklet modellerini böyle Gora'da gibi indirmişsin gibi. evet, Bir konfor emin olabilirsin. hissettiriyorsun bana. Her yeni motora bindiğim zaman dönerken, işte dururken falan hani Belki ben biraz biraz tedirgin büyütüyorum oluyorum. kafamda. evet, o olabilir. Birazcık büyütüyor olabilirsin. Ama normal işte, sen de onu aşacaksın. Ama işte Biz yeni birçok yeni şeyi aştık. tecrübe kazanıyorum yani baktığın zaman motosikletle. Bence gayet iyiyiz. Buradan Tunceli'ye sürdük. Evet. Şanslı, benim için 3000 güzel bir kilometrelik bir tecrübem var artık. uzun Buraya yol gelirken deneyimi de oldu. sıkıntı yaşamadık. Arada Hiç bir yaşamadım. yani çok dar yollar, virajlı yollardan geldik. Ani dönüşler yaptırdın bana mesela. Ben zaten bak hala aynı şeyi yaşıyorum. Sert bir viraja girdiğim zaman acaba dönebilir misin diye düşünürken bir bakıyorum sen benden daha ileridesin. Şöyle bir durum var. Buradaki derin viraj tabelasıyla benim Plymouth'da tecrübe ettiğim derin viraj tabelası arasında aynı tabela, bu kadar farklı virajlar olamaz. O yüzden her seferinde bilmediğim yol olduğu için de temkinli girmeye çalışıyorum. Sana yalan söylediğim tek anlar o anlarda oluyordu genelde. Çünkü ben 90 görüyorum. kilometre söylediğinde buradan lütfen insanlara söyler misin neden bu kadın bu kadar söyleniyor diye. Ben şimdi önümden bakıyorum. İşte 150 kilometre var. Sen sürekli soruyorsun, ben sürekli 90'a sabitledim ama kendimi. 90'dan aşağı inmiyorum. Sonra bir 70 diyorsun, sonra tekrar bir 90 diyorsun falan. Bir de şey var, dağa çıkacağız. Yani 6 kilometre falan çıkış, bir 6 kilometrelik yaklaşık 12 kilometrelik bir yol.
Ve virajlı bir yol. İnanılmaz virajlı Şimdi bir yol. soruyorsun ne diyeyim yani hani bitmeyecek, saatler sürecek diyemiyorum yani. Hayır, bir hedef versem ben kafamdan onu hesaplayarak zaman geçiriyorum. Ama şimdi tutarsız bilgi Hayat- verdiğin zaman seni sorguluyorum. Hayatımda en çok şarkı söylediğim şey bizim turumuzdu. Dikkatini Evet. dağıtmak için sürekli şarkı. Özellikle Elazığ Malatya yolunda. Çölün Ama ortasında ben şarkı söyle boğazım kurudu ölüyorum. evet, bir de ama susuzluktan ölüyoruz. Bir tane mola yeri yok. O yolda neden mola yeri yok? Yani gerçekten Mola yeri neredeyse yaparken Kayseri'ye ölmüşler. kadar mı biz molasız geldik? O gün 4 saat aralıksız motor kullandık. 4 mü? 5 mi? İç Anadolu'dan geçerken Elazığ'dan Kayseri'ye kadar gerçekten Kebandan sonra yoktu. çok az benzinlik ve Ama şey vardı, bilmem neleri yani vardı. benzinlik yoktu. Tırlar için olan mazotçular vardı. Evet. Ha, evet onlar da zaten Evet, onlar hiçbir şey çok yok. kötüydü. Hiçbir şey yoktu. Yani tesis. O da çok azdı ya. Yani Evet, çok, 2 tane mi ne gördük biz o kadar Biz- yol boyu? biz Elazığ'da Keban'ı geçtikten sonra bir kere durduk. Ondan sonraki duruşumuz Kayseri'ye çok yakındı. Evet. Zaten artık haşatımız çıkmıştı. O da kaç Dudaklarımız kilometreydi acaba? çatlamıştı. Ciddi kilometre yaptık. Biz o gün aralıksız 300 kilometreden fazla yaptık, hatırlıyor musun? Bu arada mesela buraya gelirken de çok mesela derin bir viraj vardı ve ben o virajı fark etmemiştim. Ve frenleme yaptım mesela. Hem arka fren yaptım, baktım yeterli olmuyor hızımı düşürmeye. Ön fren yaptım, motorun dikleşeceğini bilerek. Virajın içerisinde mi fren yaptın? Virajın içerisine girmiştim artık. Ondan sonrasında vitesimi düşürdüm, tekrar gaz açtım ve yatırdım. Ama mesafem vardı. Kenara çok atmadı beni. Şimdi azar işiteceğiz yorumlarda. Ama Böyle şöyle bir şey var. dediğimiz için. Ama şimdi Zafer Akçay ne diyor? Fren yapılmaz diye bir şey yok. Tabii ki de mecbur kalmadıkça fren yapma diyor. Motor dikleşecek. Ben de bunun bilincindeyim. Daha geçen hafta kızdı. Viraja gelmeden önce frenini yapmış olman Evet, gerekiyor. hani ama şey diyor, bu Hızını kesin bir ayarla. kural değildir. Sonuçta Ya kesin bir kural ben değil hızımı tabii. ayarlayamamışım. Virajın derinliğini görmemişim. Ve dikkatim dağıldı yani. Baktım ben açılıyorum yani, yapamayacağım. En büyük problem senin navigasyon kullanmaman. Evet, şöyle bir şey var. Ben o hızla o virajı dönemeyecektim. Ben onu anladım. Çünkü o hız, o virajın Asla ben frene değil. basmayacaksın. Uçacaksın gerekirse. Hayır, uçmayayım. Niye? Karım uçacak mı? Yok. Hayır işte. Yani yaptığım şeyden bahsediyorum. Yani bunu motorun vereceği tepkiyi bilerek yaptığım için korkarak yapmadım. Ve sonrasında da tekrar vitesimi düşürüp gazı açtığım zaman tekrar yattı motorum. Yani ama bunu yapacak bir mesafem vardı. Hani mesela çok fazla kenara kayacak bir şey de değilim şeridin. Hani bir yandan da bu arada viraja da yanlış yerden girmenin de etkisi oldu. Konumlanmanın da etkisi ve yolu bilmemenin, virajın derinliğini bilmemenin. Ve bence güzel toparladım. Normalde mesela eğer seninle plümür virajlarını yapmamış olsaydık ben uçmuştum. Ben ya da yolun ortasında birdenbire fren yapıp durmuştum. Gerçi o hızda duramazdım muhtemelen. Bundan bahsediyorum, hani gittikçe böyle motor tepkilerine verebileceği şeyleri hem izlediğim videolardan hem işte kendi motorumu tanımamdan hem senin yönlendirmelerinle biraz yapabiliyorum. Yani artık bu videoda kesin linç yiyebilirim diye düşünüyorum. Ama gerekiyorsa gerekli yerlerde motorun tepkisini bilerek, kendi tepkini bilerek aksiyon alabilirsin. Motosiklet böyle bir şey zaten. Motosikleti konuşuyorduk. 390'a. Yani bu herhalde bu CC'deki en hafif motorlardan biri. Bilmiyorum, ben ağırlık olarak hiçbir sıkıntı yaşamadım. Motor ağır gelmedi. Yüklüyken bile. Sen ne düşünüyorsun? Ben bayılıyorum biliyorsun. 390'a.
Yani ikinci motor olarak kullanılabilir bir motor. Büyük cc motoru olan birisi için araziye falan çıkmak için hani birazcık daha Bu arada performansı bayağı başarılı açıkçası. Hani seninle beraber girdiğimiz arazide senin tekerin kayarken benimki asfaltta gidiyor gibiydi. evet. Uzun yolda da titreşim dışında ve tabii ki hızlanabilme kapasitesi falan birçok şeyin dışında çok büyük bir şey yaşatmadı bana, eziyet. Açıkçası bir eziyet yaşatmadı. Hani tabii ki şurası daha iyi olsaymış. Mesela bazen gözüm 7. 8. vitesi aradı. Bazen istiyor değil mi? Benim motorum da istiyor ya. Nasıl senin motorun da istiyor? 1290'ı hiç konuşmuyoruz. 1290 Yani mesela şöyle kıyaslayabiliriz. Atıyorum HGS'lere geldik, durduk. Otobandayız. Tekrar yüksek hızlara çıkmamız gerekiyor. ha şey sevmiyorsun değil mi? Birden sıfırdan yukarıya doğru Ben- çıkmaya. Sen ikinci viteste zaten yüzdesin. Çok rahat. Sen hatırlıyorsan neden hızlanmıyorsun diyorsun bazen bana. Çünkü gaz açıyorsun, sen gidiyorsun, ben böyle tak 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 gaz aç falan. Bütün takata 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 arkamdan geliyor. Ben o sırada inanılmaz bir enerji sarf ediyorum. Sana Ben de. yaklaşmak için. Sen de mi? Lütfen yolun çoğunun aslında adaptif cruise kontrolü açarak bana hız sabitleyerek geldiğinden bahseder misin? Cruise kontrol gerçekten büyük nimet. Yani bende dörtlü bile yokken bu tarz gelişmeleri gerçekten bilemiyorum. Bu arada kesinlikle dörtlü gerekiyor Evet. motora. Çok saçma bir şey ya. Performansı neden koyamadı bilmiyorum. Norveçlilere İnanılmaz özel tabii. yapmışlar motoru. Hiç gerek yok diyorsun yani öyle Tabii. duraksama durma falan. Her yer var zaten nizami. Duracağın yer belli. Hayır. Bu coğrafyada adam seni görüp üstüne çıkmaya çalışıyor motor arabayla. Kesinlikle yani hatta şey yaşadım ben birkaç kez işe giderken. Şeridi ortalamışım. Bu arada trafik var. Ve yandaki minibüs şoförü bana böyle yapıyor. Yana gitsene. Nereye gidebilirim ki? Trafiğin içindeyim. Yanım sağım solum şeyde. Ona göre sen o şeritte gitmeyi hak etmiyorsun. Ben en sağdan gitmeyi hak En ediyorum. sağda, emniyet şeridinden Sağ sürmen yol gerekiyor. beni nereye götürürse oraya kadar gitmem lazım. Her istediğim yola da gidemem gibi. Bir de işin kötü tarafı solda gidecek yer de yok. Yani filtreleme yapacak bir açıklık da yok motorla geçmek istesem. Evet. Bu arada çoğu çok sıkışık trafikte araba kullanıcılarını da rahatsız edecek şekilde filtreleme yapmayı da uygun bulmuyorum ben açıkçası. Yanlış bir davranış. Sonuçta onlar da bir sürücü. Onlar da aynı şekilde trafikte. Sürekli kornayla sıkıştırma hoş olmuyor. Ben aşırı derecede korna kullanımında utanıyorum zaten yani. Çok medenice bir davranış değil. Yani özellikle Hindistan'daki gibi. Aynen. Bip 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 bip. Özellikle yani motosiklet kullanıyoruz diye her şeye hakkımız yok. Kesinlikle öyle. Beklememiz gerekiyor bazen yani. Yani eğer müsaade ediyorsa kendini göstermeye çalışacaksın. Seni fark ettiği anda sana yol veriyorsa verir, vermiyorsa da sen daha müsait bir anda onu geçiyorsun zaten. Ya da kritik bir noktada değilsen yani seni sıkıştırabilecek Çok ya da baskı kuruyor insanlar. Bazen ikili sürüş yapıyoruz. Tanımadığım Evet. bir motorcu arkamdan geliyor. Adam o kornalar yani Evet. neredeyse küfür ediyor falan yani hani Ya çık önümden Bizim diye. yaşadığımız en büyük problem de bu arada araç sürücüleri de tabii ki şey değil. Mesela aramızda takip mesafesi var hızımıza göre ve fermuar düzeninde gidiyoruz seninle ve araç gelip o araya girmeye çalışıyor. Hoşuna gidiyor. Ya ve hani sağımızdaki şeritte, solumuzdaki şeritte, 3 şeritli bir yoldan bahsedecek olursak boş. Yani yine de aramıza girmeye çalışıyor mesela. O alışkanlık. Yani evet şey mi yani huzursuz tekerlek sendromu ya da şeritsizlik sendromu gibi bir şey galiba. Evet. Ben istediğim yolda giderim. Motorcular zaten burada olmak istemiyor gibi bir durum. Yani işin özü Türkiye'de gerçekten bu trafik kurallarıyla ve trafik hoşgörüsüyle ilgili eğitimlerin olması gerekiyor. Yani sadece ehliyet sınavıyla olacak şeyler değil. Bende artık şey oluştu. Beyaz bir araç gördüğüm zaman mutlaka ya kaçıyorum ya yol veriyorum. Ya mesela beyaz Egea
Beyaz Clio. Zaten Fiorino gördüğüm zaman direkt şey yapıyorum. Geri dönüyorum olduğum Ben yerde. ticari araç deyince ve minibüs. Otobüs ve minibüs. Evet. İETT sürücülerinden çok fazla bir şey çekmedim çünkü yakınlarına durmamaya çalışıyorum kör noktaları çok fazla diye ama minibüsler seni göre göre yapıyorlar bunu. Evet. Yani bunu gerçekten yaşıyorum. Bakalım belki taksi problemi çözülürse minibüslerden de kurtuluruz. Bir 100 yıl sonra. Zannetmiyorum, zor bir şey. Motorumun eksikliklerinden nerelere geldik. Başka ne isterdim? Yani bu arada hani quick shift'e falan tamam opsiyonel. Benimkinde kapalı bu arada. Evet. Tabii quick shifter'ın nasıl bir rahatlık verdiğini bilmediğim için şu an için problem yaşamadığımı söylüyorum ama tabii ki mutlaka konforu arttırıyordur. Sadece isterim. Yani hani KTM genelde sınıfındaki motosiklet markalarına göre teknoloji olarak daha gelişmiş bir şekilde çıkıyor. Evet. Ama bu motosiklette birincisi dörtlülerin olmaması. Bu arada her kasası için dörtlülerin olması gerekiyor. Mesela seninkinde her şey var. Bir de Bir kesinlikle, zahmet. bir de kesinlikle ve kesinlikle CarPlay olması gerekiyor. Evet, yani navigasyon çok büyük problem. Evet, yani ekstra bir cihaz alıp takmak durumunda kalmak çok kötü. Ya da gidonunuza bir telefon tutacağı ayarlamak kötü bir durum bence. Yani bu teknoloji bir de çağlar öncesinin teknolojisi. Genel olarak bence Quadlock'ta dahil hiçbiri mutlu etmiyor. Çinli çözümler zaten çok kötü. Yani birçok insan öneriyor falan ama denemiş 15 dakika 20 dakika denemiş bir insan olarak söyleyebilirim. Müthiş derecede ısınıyor ve şarjını komple Navigasyon bitiriyor. için söylüyorsun Evet. sen. Evet biz denemiştik. Hatta ne yazık ki bir YouTuber önerisiyle Evet. aslında. Neyse almadık canım Almadı. Ama lütfen siz de bir araştırma yapın denemeden ya da herhangi bir şey yapmadan almayın. Çünkü gerçekten Türkiye'de her şey çok pahalı ve insan parayı da zor kazanıyor baktığınız zaman yani düzgün bir şekilde deneyimleyerek almak çok önemli. Herkesin önerisiyle hareket edilmemesi gerekiyor. Ee, O yüzden iyi araştırıp iyi almak çok önemli. Birinin beklentisi çok düşüktür. Ama atıyorum diğeri teknolojiden iyi anlar, daha farklı yollara gider, internetin telefonu çekmediği alanlarda motosiklet kullanmak ister. Onlara hitap edecek ürün tabii ki daha farklıdır yani. Ya birazcık işbirliği olduğu için videolar o yüzden ben pek ciddiye alamıyorum. Evet. Yani Garmin'i falan olanlar var. Onları ayırıyorum. Ama Çinli çözümler maalesef. Yani Ama Garmin zaten bu işin duayeni. Yani bütün offroad ya da offroad demeyeyim de ekstrem sporlarda da zaten Garmin. ya o kadar çok kamera kullanıp bir sürü aksesuar taktıktan sonra bir de navigasyonla uğraşmak biraz zor geliyor artık bana. Evet. O yüzden zaten Yeni şey derdimiz olması mesela drone'un kumandası. Evet. Mesela yine sen onun için bir bahsetmiştik aslında story'mizde ama 3D'den aparat bastırmak zorunda kalmıştık birine. Evet. Amazon'da var bir şeyler de artık getiremiyoruz maalesef. 30 doları, 30 euroya geçtiği için. Evet ne yazık ki. Ben motosiklet eldivenlerimi almıştım. PCM falan. Ve gerçekten buranın 6'da biri fiyatına denk geldi. Kışlık eldiven. 150 euroyu beğenmiyorduk. Al Evet. sana 30 lira. İşin kötü tarafı kargolar zaten 25 euro civarında. Yani 5 euroluk bir şey almanız gerekiyor. Yok öyle değil. 30 euroluk bir şey aldığın zaman kargo ücreti dahil değil. Ama yani 30 euroluk bir ürün alıp 30 euro da kargo ücreti ödemek saçma. Ürünün ana fiyatına bakıyorlar ama zaten 30 liraya artık bir şey getiremezsin yani. Babet çorabı falan isterlerse getirebilirler. Galiba Quadlock getirebiliyorlar 25 euro gibi bir şey. Ama orijinal sitesinde değil de yine PC Moto gibi bir siteden. İndirimdeydi yani geçenlerde senin için bakmıştım ben. Telefon kılıfı bu arada. Quadlock'un kendisi değil. Anladım. Quadlock için olan telefon kılıfından bahsediyorum.